Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi gümüşle başlayalım. Gümüşle baktığımız zaman 32.70, yukarıda 32.82 direnç bölgelerimiz var ve bir türlü bu bölgenin üstüne atamıyoruz. Bu bölgeden gelen satışlar da gene şu son düşüşün %50 sınırından alıcılarla karşılanıyor. Dolayısıyla bu bölgede aslında belirsiz bir süreç yaşıyoruz şu an için. Ancak ben günlük grafiklerden size bugün bazı riskleri anlatmak istiyorum. Bunu daha önceki analizlerde de bahsetmiştim fakat çok fazla bu makro hikayeler anlatanlar, jeopolitik masallar anlatanlar var ve sürekli yükselecek, uçacak, kaçacak gibi yorumlar yapıyorlar. Dolayısıyla yatırımcıların algısıyla oynuyorlar. Oysa bu piyasalarda başarılı olabilmenin tek yolu vardır. O da risklerinizi doğru kontrol edebilmek, risk analizi yapıp hangi riskleri taşıdığınızın bilincinde olarak işlemlerinize yön vermektir. Bunun da tek yolu teknik analizdir. Dolayısıyla grafiklere teknikten baktığımızda bakın 34.86'da oluşan bir tepe. Sonrasında buradan sert satışlar alıyoruz. 28.70'lerden bir tepki sürecine giriyor. 28.70'lerden başlayan alımlar ise bir ara direnç bölgesi olan 33.66-33 dolardan dirençle karşılaşıp tekrar satışa dönüyor. Şimdi bu gelen satışlar da şu yükselişin düzeltmesi olarak kalmış durumda. Fakat bu bölgeden gelen alımların ise bir önceki tepeye ulaşacak kadar güçlü olmadığını şu an için görüyoruz. Dolayısıyla burada 32.82'nin üstüne atması çok önemli olacak. Bununla da kalmayacağız. Yukarıda 33.40 ve 33.66'yı takip ediyor olacağız. Bu bölge geçilemediği takdirde tekrar 28.70'lere doğru satışlar devam edebilir. Hatta burada düşen tepelerden dolayı düşen diplerin oluşma ihtimali ve tekrar 26-26.5'lara kadar satışların devam etme riskini taşıyoruz. Evet, bu bahsettiğim dirençler kırılacak olursa yükselişler devam edebilir. Ancak bu kırılım gelmediği sürece burada uçacak, kaçacak diye analizler yapmak, hikayeler anlatmak sizleri yanlış yönlendirecektir. Bu noktada gümüşün düşük zaman dilimlerine geçip bakacağız. Bakın burada da tepede bu bahsettiğim belirsiz dediğim süreci aslında çok daha net görüyoruz. Düşük zaman dilimlerinden baktığımızda da 32.78 yukarıda önemli direnç bölgemiz, aşağıda ise 32.25 önemli destek bölgemiz. Bu yatay bant kırılmadığı sürece yön tayin etmek doğru olmayacaktır. Ancak yukarıda 32.78 kırılacak olursa 33.20 ve bunun da üstünde 33.40, 33.66 dirençlerini takip ediyor olacağız. Bu tarz bir yükselişte eğer talep arza bu dirençlerden dönüyorsa yüksek zaman dilimlerinde o belirlediğimiz düşen tepelerin düşen dipleri getirme riski tekrar gündemde olacak. Eğer aşağıda 32.25 kırılacak olursa bir ara destek bölgesi olarak 32-31-90'ı takip edeceğiz. Bu bölgenin de kırılmasıyla birlikte düzeltmenin derinleştiğini söyleriz ve 31.50'lere kadar olan düşüşler düzeltme olarak kalacaktır. Ancak 31.50 altındaki hareketler düzeltmeden daha güçlü satışların geldiğini ve düşen tepelerden dolayı aşağıda 30.80'lerin kırılma ihtimalinin gündeme geldiğini bize gösteriyor olacak. Uzun lafın kısası burada belirlediğimiz seviyeleri kontrol etmemiz gerekiyor önümüzdeki süreçte. Bu destekler kırılacak olursa kademeli olarak satışlar yapmalıyız. Ancak yukarıda 32.78 geçiliyorsa da 33.20, 33.40'ları takip ediyor olacağız direnç olarak. İşte bakın fal bakmak veya kumar oynamanın dışına ancak bu şekilde teknik analizle çıkabiliyoruz. Burada yarın ne olacağına odaklanmayacağız. Şu an 4 saatlik grafiklerden bu analizi yapıyoruz. Dolayısıyla her 4 saatin sonunda burada oluşan son mumun bu bahsettiğimiz seviyelerin altında veya üstünde herhangi bir hareket yapıp yapmadığını düzenli olarak kontrol edeceğiz ve bu bölgelerdeki kırılımlara göre işlemlerimize yön vereceğiz. Bunun dışında işte makrodan masallarla veya jeopolitik hikayelerle bu uçacak, kaçacak veya düşecek, çakılacak demek eninde sonunda sizin terste kalmanıza sebep olacaktır.
Şimdi buradan ons altına geçecek olursak ons altında da yukarıda 2850 desteği önemli olacak demiştik. Bu destek bölgesi kırılmadığı sürece bir düzeltmeden dahi bahsedemediğimiz tepede yatay bant hareketini takip ederiz dedik. Bu destek bölgesinden gelen alımlar şu an için bakın şu satışlarla birlikte görünümü bozulmaya başladı. Çünkü gene bir önceki tepeye ulaşamayan ve satıcıların tekrar güçlenmeye başlamış olabileceğini gösteren bir süreç yaşıyoruz. Dolayısıyla aşağıda 2850 ve hatta şu son fitille birlikte 2830 destek bölgeleri önemli olacak. Eğer bu bölgeler kırılacak olursa burada bir düzeltme sürecine girdiğimizi düşünürüz ve satışların aşağıda 2697-2672'ye kadar devam etmesi beklenir. Bu bir düzeltme olacaktır. Bakın maksimum düzeltmesini yaptı ve tekrar yükselişe geçiyor diyebileceğimiz bir süreci gösterir. Ancak 2672 altında kapanışlar aldığımız takdirde burada düzeltmeden daha güçlü satıcıların geldiğini ve tekrar şu yükseliş sürecinin başladığı dip bölgeye doğru satışların devamı beklenir. Bu da 2580-2536 bakın şu bölgeye doğru satışların devamı anlamına gelecek. Bu bölge korunduğu sürece aslında gene sorun yok. Şu son talep kadar arz geldi ve bir arz talep dengelenmesi yaşadık. Yatay bant hareketi takip ediyoruz deriz. İşte bu noktada aslında gene sizin maliyetleriniz çok önemli. Hangi vadede bu yatırımlarınızı yaptığınız çok önemli olacak. Bu verdiğim destek bölgeleri kırıldıkça risk azaltmanın ben daha sağlıklı olacağını düşünürüm. Ancak burada da bakın geçmişte şunu hatırlatmak istiyorum size. Şu yatay bandın başladığı süreç pandemi dönemi, 2020'de pandemi döneminde altın 2075 zirvesine ulaştıktan sonra burada gene 3000 dolarlar, 3500 dolarlar havalarda uçuşurken bakın şu satış sürecini yaşadık ve sonrasında şu yatay bandın içinde hareket ettik. Burada da %22'lik bir düşüş yaşandı. Fakat bunda dahi bakın gene piyasanın satışa döndüğünü söyleyemedik. Yatay band hareketi içinde olduğumuzu hep konuştuk. Eski takipçiler hatırlayacaktır. Hatta şurada 2022'de bir satış da yapmıştık ve sonrasında bu 1600 dolar düşüşünde 2 defa açığa satış stratejileri konuştuk burada. Ancak bu makrocuların gene hikayelerine kanıp uçacak kaçacak diye bu tepelerden alım yapanlar için de oldukça gene sıkıntılı bir süreç yaşanmıştı. Dolayısıyla şu anda da burada basit pandemi dönemindeki gibi bir düzeltmeye gidilse dahi bakın %22'lik burada bir hareket gelecek olsa 2200 dolarlara kadar bir düşüşün gelmesi son derece normal karşılanacak ve gene bakın büyük resimdeki şu yükselişin minimum düzeltme sınırından gene destek bulmuş olduğumuz bir süreç yaşanır. Ancak burada maliyetiniz yüksekse ve vadeleriniz kısaysa bu tarz düşüşlerde oldukça can sıkıcı süreçler yaşayabilirsiniz. O nedenle risklerinizi doğru bir şekilde hesaplayın. Ne kaybedeceğinizi mutlaka hesaplayarak işlemlerinize yön verin. Buradan altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın şu düşüşün aslında hala bir tepki sınırındayız. %78.6'dan sürekli satışlar alıyoruz. Gelen satışlarda 2830'dan başlayan şu yükselişin düzeltme sınırında kalıyor. Dolayısıyla aşağıda 2892 destek bölgemiz önemli olacak. Yukarıda da 2929 direncimiz önemli olacak. Şu kırılıma göre yön netleşecektir. Kimi analistler burada bir bayrak formasyonu görebilir. Dolayısıyla bunun 2929 direncini kırıp şu direk yüksekliği kadar bir yükseliş yapacağını söyleyebilirler. Fakat burada tek bir gerçek vardır. Şu yatay band kırılana kadar ne yöne gideceğimiz belli değil. Dolayısıyla aşağıda 2892 kırılacak olursa gene burada düşen tepelerden dolayı aşağıda 2830'ların kırılma ihtimali gündeme gelecek. Yukarıda ancak 2929 üstü hareketler almaya başlarsak o zaman buradaki bayrak formasyonunun hedeflerini konuşabiliriz. Dolayısıyla şu yatay bant korunduğu sürece herhangi bir yön tayin etmek doğru olmayacaktır. Buradan platine geçecek olursak platinde de yaşadığımız şu son düşüşün tepkisini verdik ve tekrar satışa döndük. Gelen satışlar şu son yükselişin düzeltme sınırından bir tepki aldı. Fakat burada da bakın şu yatay bant oluşmuş durumda. Yukarıda 977 üstü hareketler almadığımız sürece yükselişten
Aşağıda da 933 kırılmadığı sürece düşüşten bahsedemediğimiz bir süreç yaşanıyor. Tabii bu alan şu an için baktığımızda günlük grafiklerde oldukça geniş bir alan. Dolayısıyla kayıplarımız, olası kayıplarımız çok yüksek olabilir. O nedenle de daha düşük zaman dilimlerine inerek analizlerimizi daha dar alanlara sıkıştırıp olası beklenmedik durumlarda zararımızı minimize etmemiz gerekir. Dolayısıyla platinin düşük zaman dilimlerine baktığımızda da şu yatay bandı görüyoruz. Yukarıda 976, aşağıda ise 930'lar yerine bakın 955 desteğini takip etmeliyiz. Burada hatırlarsanız şu düşüş sonrasında tepkinin geldiğini söyleyebilmemiz için 960 üstü hareketler görmemiz gerekiyor demiştik. Dolayısıyla dünün direnç bölgesi şu an için destek olarak karşımıza çıkıyor. Şu yatay bandın kırılımına göre platinde de yön netleşecektir. Burada direnç geçilecek olursa da yukarıda 985'i takip edeceğiz. Bu da şu son düşüşün maksimum tepki sınırı olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla 985 üstü hareketler almadığımız sürece burada tekrar piyasanın satışa dönme riski taşıdığını unutmayalım. Buradan Palladium'a dönecek olursak Palladium'da da şu düşüşün tepkisini verdik ve tekrar satışa döndük. Fakat geçmişteki şu destek bölgesi tekrar çalıştı ve buradan bir tepki almaya çalışıyoruz. Fakat burada da bakın şu dip oluşumunun direnci tekrar direnç olarak karşımıza çıkıyor. 966 üstünde günlük kapanışlar almamız gerekir yükselişin devamı için. Bu noktada Palladium'un düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın yukarıda 962 direnç bölgesi var. Bu 1033'lerden 35'lerden başlayan şu düşüşün %50 tepki sınırı. Şu an için bu direnç bölgesine takılmış durumda. Bakın şurada yatay bant hareketi takip ediyoruz. Tepkinin başladığını söyleyebilmemiz için 930'un üstünde hareketler görmemiz gerekiyordu. Kırılan bu direnç bölgesi şu an için destek olarak çalışıyor. Platine benzer bir durum var. Palladium'da da bakın şu yatay bandın kırılımına göre yön netleşecektir. Yukarıda 962-965 geçilecek olursa burada bir yükseliş sürecini, daha doğrusu tepki sürecinin güçlendiğini söyleriz ve 984'ü takip edeceğiz. Aşağıda ise 927-925 desteği kırılacak olursa tekrar 890'ların gündeme geleceği ve burada bir çift dip oluşur mu diye kontrol edeceğimiz bir süreç yaşanır. Buradan son olarak Brent petrole geçecek olursak burada da 82,5'lardan başlayan düşüşün tepkisi gelecek mi bunu kontrol ediyoruz. Bunun için 71.43 üstü kapanışlar almamız gerekir. Son bakın bu bölgeden gelen alımlar tekrar buradan satışlarla karşılaştı. Yani daha henüz bir tepki sürecine girdiğini söyleyemiyoruz. 71.43 üstü kapanışlar minimum 73.40-74.10 bölgesine doğru şu alana doğru yükselişlerin devamını getirebilir. Maksimum tepki olarak göreceğimiz sınır ise 77.20-76.80 bölgesi olacak. Bu direnç bölgesi çalıştığı sürece tekrar piyasanın satışa dönme riski taşıdığını unutmayalım. Ancak 77.20 üstü hareketler tepkiden daha güçlü alımların geldiğini ve tekrar 82,5'ların gündeme gelebileceğini bize gösteriyor olacak. Ancak şu an için daha henüz bir tepki sürecinde dahi olmadığımızı, 71.43'ün takip edilmesi gerektiğini unutmayalım. Evet değerli metaller ve Brent petrolden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.